My dad got tested positive for corona, so everyone is. My grandpa is positive too, but no. okay. As long as he's okay. Yeah. Best wishes. Oh, thank you. Sorry. We're doing, it's fine. Okay, good. Okay, so I'll start from the left side of TV pane, and then we'll sort of move down and then up. Şimdi sol taraftan başlayacağım. Tek tek anlatmaya. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. So, first two, these are your brushes. Bu ilk ikisi sizin fırçalarınız. So, the squiggly line, this is just your normal brush. Normal fırça ilki. And then the straight line is to do the straight lines and yeah, pretty much that. Düz olan da düz çizgiler çekebilmeniz için. So and if you hold shift, that way it will keep the line straight. Eğer bunu kullanırken shift'e basılı tutarsanız çizgi hep düz bir şekilde akar. So if you want to do like a ground layer, so that's how you do it. Mesela zemin çizecekseniz o şekilde yaparsınız. And then we have these are your shape tools. Bunlar sizin şekil aletleriniz. So you can do a rectangle and a round shape as well. Kare ve daire şekiller yapıyorsunuz. And then you have a small black triangle. So if you hold that way you can see the choices you can do. O gördüğünüz menüde ufak bir üçgen var. Tam üçgen ya da şeyin altında, dairenin altında. Oraya tıklarsanız bazı ekstra seçenekler çıkıyor. And then the bucket tool to fill in. Sonra şu 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı doldurma aleti. And then this guy is an ellipse tool. So it's like you can make these curved lines. Bu elips aleti. Bununla kıvrımlı çizgiler çekebilmenizi sağlıyor. Yeah, so it's a bit tricky to use. So if you say like choose the Bezier spline, you can make one point and then you can select it. And these are just I don't particularly use it, but like with this you can change the way the curve forms. Şu an gösterdiği Bezier aleti. Bunu yaparak yani kıvrımın nasıl değiştiğini kontrol edebilirsiniz diyor. Ben pek kullanmıyorum diyor. Bunları anlamak için aslında birazcık denemek lazım. So as you can see, like if I pick this and I have these two handles, I can rotate them. Mesela bu ortadaki şeye tıkladığım zaman iki yanındaki şeyler aracılığıyla onu kontrol edebiliyorum, noktalar aracılığıyla. And then to set it, you press enter. Enter'a bastığınızda da hani oluyor artık yerine yerleşmiş oluyor. And then this tool, these scissors, is a stamp tool. Bu damga aleti. So say if you want to draw a head and you have to repeat it, you can use that. Şimdi diyelim ki kafa yaptınız ama tekrar bir kafa yapacaksınız. O çizdiğiniz şeyi yapıp seçip bu sayede kopyalayıp artırabiliyorsunuz. And you can see you'll have it in the options bin. Bu sol taraftaki options yazan yerde gözüküyor zaten. And you can press it once or you can basically make a brush out of it. Yani tıkladığınız zaman zaten oraya oluyor ama tıklayıp mesela çektiğiniz zaman fırça gibi kullanabilirsiniz bunu. So it's useful if you want to say maintain like a head shape or a body shape to make if you're doing like a walk cycle, for example. Mesela diyelim ki yürüme döngüsü yapıyorsunuz. Bir şekli hep öyle tutmak istiyorsunuz. Mesela gövde ya da kafa. Öyle zamanlarda çok kullanışlı. And this will show up in this little Swiss knife. Şu an gösterdiği yerde küçük bir bıçak var.
Orada in your gözükecek diyor. toolbox. So if you don't want to use it, you just press any other brush. Eğer ona basarsanız en son yaptığınız o şekil, bu şekil çıkacak. Ama eğer bu şekli artık kullanmak istemiyorsanız şeyden değiştirin. Mesela üstteki mürekkepli kalem imgesine tıklayın. Normal kaleminize döneceksiniz. So then we have the select tool. Sonra seçme aleti var. Üzerinde S işareti var zaten. So again, if you press on a little triangle, you have different forms of select. O minik üçgene tıkladığınızda farklı seçme şeyleri de çıkıyor, formları da çıkıyor. Kare, elips vesaire gibi seçenekler var orada. And then you have your zoom in and zoom out. Yakınlaştırma, uzaklaştırma aletiniz var. And then I don't really use this. I think this is like a selection. So Ben I don't kullanmıyorum ama sanırım bu da bir what this çeşit is. seçme aleti. Sıradaki. Okay, and this is when you have your object selected. So you can change the shape of it. So bu mesela objenizi seçip şeklini değiştirmenizi sağlayan bir alet. Şimdi örnekleyecek. So for example, if I have a flower, I can önce çiçeği seçtim. Select tool. And then if it's transform, that usually just means that you can move it and scale it. Bunu kullanarak, bu aleti kullanarak hareket ettirebilirsiniz, döndürebilirsiniz, büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Yeah. So, and then you have to press enter to make sure you have your green square. Sonra enter'a basmayı unutmayın ama. And then with the perspective tool. Bunun bir özelliği de perspektif aleti. Ona tıklarsanız eğer. Which is again in the same box. You can change. You can still move it, but you can change like the edge and scale it in a different. Ya birazcık perspektif katma imkanınız oluyor. Bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. So if you wanted something like that, and then again you press enter, and then you'll have the shape changed already. Yine bitirdikten sonra enter'a basmanız gerekiyor. This you won't use because this is the camera is a professional version. Onu kullanamayacaksınız. O zaten profesyonel şeyde var sadece. Kamera aleti. And the skull and bones that will clean your frame completely. Bu kuru kafa aleti sahnedeki her şeyi temizleyecek. So if you just want a full empty space, that's what it will yani do. Tamamen boşaltmak istiyorsanız her şeyi kuru kafaya tıklayabilirsiniz. These will usually show like the last used tools. Buradakiler en son kullandığınız aletler oluyor genelde. Bu kutucuklarda olan aletler. And yeah, like usually you don't really pick this or anything. It's just there. Bunlarla genelde pek bir şey yapmıyorsunuz, sadece orada duruyor. So usually it's like the upper row. This area is. Yani aslında ilk iki satır çoğunlukla kullanacağınız şeyler. So yeah, like I took some screenshots and I'll share these, and so you can see that you have different selections. Bazı screenshotlar da aldım. Bunları da paylaşacağım Google Drive dosyasına. Buradan bakabilirsiniz. Bu hani köşedeki küçük üçgene tıklayınca ortaya çıkan ekstra şeyler, opsiyonlar. So yeah, this is all in that little triangle. Şu an aldı. Herkes görebiliyordur artık. Kırmızıyla daire içine aldığı o ufak üçgenler. Onlara tıklayınca ekstra opsiyonlar menüsü açılıyor. Okay, so now you have the next thing under your color wheel. You have your tools. Şimdi renk çizelgesinin, renk dairesinin altında kalem var, kalem ayarları var. So you have the pen tool, which is what I'm using now. İlki kalem. And then you have a pencil tool. Hatta ilki mürekkepli kalem, ikincisi kurşun kalem. Then your eraser, which works on both. Sonra silginiz var. And then is a mechanical pencil, which is just a lot smaller. Uçlu kalem var. O diğerlerinden daha ince. And then
this is another brush as Bu well. yağlı boya fırçası. And an airbrush. So you get different types of... Yani spray brush. Yani böyle farklı çeşit şeyler var, fırçalar var. And then you can get like a water tool too. Mesela bu üzerinde damlacık işareti olan aslında su aleti. Su damlatmış gibi bir etki yaratıyor. You also have a text tool which yazma I think you can aletimiz de write. var. So, üzerinde T yazan yazma aleti. So if you have some like on a scene or something, that's pretty useful. Eğer bir şey yazacaksanız onu kullanabilirsiniz. So on the pencil, you have these options on like pencil hardness and Şimdi kalemde şu şekilde gördüğünüz bazı opsiyonlar var. So if you click on this area, you'll get a graph. Buraya tıkladığınız zaman böyle bir grafik açılıyor. And that way you can change like the pencil hardness on the strokes. So burada kalemin şeyini belirleyebiliyorsunuz. Yani ne kadar sert olduğunu, ne kadar çizgilerinizin ne kadar sert olacağını belirleyebilirsiniz. So and then you have all these different settings you can use. Burada bayağı bir sürü ayar var yapabileceğiniz. İşte boyu, opaklığı. So yeah, you can take, say if you want drying or gradient, but this is, if it's a style specific. What do you mean style specific? So I haven't really used them, so I can't tell what the difference is. But like here, you can have a gradient of. Tamam. I can't tell the difference. Şu en altta drawing ve gradient opsiyonları var. Patryja onları pek kullanmadığı için o da bilmiyor tam olarak nedir. Daha böyle stilize şeyler yapmak için kullanıyor. Gradient rengin koyudan açığa ya da açıktan koyuya doğru değişmesi demek. Drawing de kuruma dediği, belki daha oil, yağlı boya gibi fırçalar kullanırken işe yarıyordur. Bunları biraz yine deneysel takılarak öğrenebilirsiniz ama çok da gerekli değil gibi. Also, you have these little letters by the like the size, the power, and aspect. So usually you'd put them on constant or pressure, which is what I do. So it's pressure to the graphic tablet you're using. Okay. Şimdi bu P ve C işaretleri var ya, o şu anlama geliyor. Şimdi biz tablet kullandığımız için ne kadar sıkı bastırdığımız ekrana çizginin kalınlığında ya da inceliğinde bir fark yaratıyor. Bu ayarın olması P yazmasıyla oluyor. Burada P yazıyorsa pressure, yani uyguladığımız baskı bir fark yaratıyor. Eğer C varsa o zaman constant, yani sabit. Yani orada C varsa siz az da bastırsanız, çok da bastırsanız hep aynı baskıda uygulayacaksınız. Hep aynı çizgileri ortaya çıkacak. Yani eğer olur da ayarlarınızı değiştirmek isterseniz bunu bilmenizde fayda var. How is it all making sense at the moment? Şu ana kadar mantıklı geldi mi? Anlayamadığınız, tekrar etmesini istediğiniz bir yer var mı? Sounds good. Okay. So we're moving down to where the timeline is. Şimdi zaman çizelgesine geldik, timeline'a geldik. So this is your layer. Burada layer'ınız var, katmanınız var. And then I don't really touch these options. I think ben to have the hands switched off, so it's just like a little black dot. Ben bunlara genelde hiç dokunmuyorum. So you have these two on all the time. Bunlar hep açık oluyor. Yani hep onlar. And then here, this is if you can see your layer or not. Bu işarette şeyin görünür olup olmadığı, layer'ın görünür olup olmadığı. So if you click that, for example, now I can switch it off and it grays out the whole layer. Ona eğer tıklarsanız her şey görünürden kaybolacak ve bütün layer gray out oluyor. You have a layer lock. So if you lock it, you can't use it. İkincisi layer lock. Eğer bu kilit olan yere tıklarsanız artık o layer'a hiçbir şey yapamazsınız. Kilitlenmiş olur. Bakın üstünde kilit işareti zaten o şeyin.
noktanın. Hı hı. And here the light bulb, this is your light table. Bu o layer'ın light table'ı. Hani bu ileri ve geri frame'leri görmek için kullandığımız şey. So when you switch it on, you'll get a little sun. Ona tıkladığınız zaman küçük bir güneş gibi bir işaret oluyor. So you'll see, and then you'll see all the frames that you have selected. So it will show you which frames you are able to see. İşte burada hani hangi frame'leri ortaya çıkardığını da görüyoruz light table'ın. Onların istediğinizi seçebilirsiniz. Burada So, and if you can't get into the light table, you have to press on the light bulb, and then whilst holding it, you have to hold the mouse button down, and then it will say light table parameters, and it will pop up. Tamam. Mesela light table'ınızı kaybettiniz, bulamıyorsunuz ya da açamıyorsunuz. O ampul işaretine basılı tutun. Yani mouse'unuz orada hep basılı tutacak şekilde bastığınız zaman şu az önce açılan menü açılıyor. O menüden seçebilirsiniz. Show Parameters şeyine tıkladığınızda light table belirecek. Ama hani mouse'u basılı olması lazım onun o küçük dikdörtgen menünün açılması için. Okay, and the next one is alpha channel. So it's, say you have a solid object and maybe you want to change the color. So instead of, and maybe you don't want to use a bucket tool because maybe you want to add stripes, you can lock the alpha channel and then you will draw within. Wow. Mind blown. Okay. Şöyle ki alpha channel bir sonraki o A işareti, onu tıkladığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki bu kırmızı katı objeyi yaptınız ama rengini değiştirmek istiyorsunuz. Ama fill tool'u kullanmak istemiyorsunuz çünkü aslında sadece çizgi eklemek istiyorsunuz üzerine. Bu alpha channel'ı aktif hale getiriyorsunuz. Sonra sadece o objenin o layer'daki nasıl desem, o attığınız çizgiler sadece o layer üzerinde gözüküyor. Etrafındaki beyazla hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Sadece o kırmızı kısmın üzerine çizgi atmış oldu. Yani aslında belli bir layer'ın, sadece o layer'ın renginde de değişiklikler yapmak istediğimizde kullandığımız bir şey. And the last one is stencil, and I haven't personally used it, and it's something, I guess. But I mean, like, if you know, you won't probably use the stencil, like what you have is enough usually. Doğru. Ya sonuncusu da stencil opsiyonu ama onu ben de hiç kullanmadığım için gerçekten bilmiyorum neye yaradığını. And then here at the end you can select how the frames behave. Şimdi bununla okay, I don't understand that. So if you have this, I think, that like this symbol will be, so it holds the frame. So if on this single frame you draw something, that image will hold on until forever, basically. Okay. Şimdi şöyle, bu az önce şu işaret, daire içine aldığı işaret şunu yapıyor. O az önce gösterdiği timeline'dan değiştirebiliyorsunuz onu üzerine tıklayıp. Mesela şimdi bir şey çizdiniz, o sahnenin, yani frame'in yanında da o işareti yapıyorsanız o frame sonsuza kadar tekrarlıyor kendini. Yani aslında tekrar etme komutu vermiş oluyorsunuz. Hold komutu. So you can also change that. So as you can see now, I have like a shape like this, which basically means there's none. So if I just draw on one, it stays on that frame. Nothing happens to it. Yani eğer mesela none seçiliyken none yaparsam o zaman sadece o frame kalır. Ama ondan sonra tekrarlamaz bir daha. Şimdi... You also have a loop option and a ping pong option. Loop ve ping pong diye opsiyonlarınız da var. So loop will, go around. Back to the beginning? Or? Yes.
So if you say like frame 1 to 10, it will continuously loop from 1 to 10. Whereas ping pong will go from 1 to 10 and then from 10 to 1. So it will. Okay. It's different. Okay. Şimdi loop'u seçerseniz şu şekilde oynayacak. Diyelim ki loop seçtiniz ve 1'den 10'a kadar diye seçtiniz frame'leri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bu şekilde kendini tekrar edecek. Devamlı bir döngüye girecek. Ama ping pong'u seçerseniz şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde hani böyle şu şekilde gidip gelecek bu sefer. Yeah, so they're a bit different. But I haven't personally used them. I think that my teacher told me something about them, but I think it's when you actually have full animation, that's when it comes to play. Rather, if it's just a background, you won't need that. Yani bunları da pek kullanmıyorum açıkçası. Çünkü hani bu böyle tam bütün bir animasyon yaptığınız zaman ancak hani belki so if you faydalı have olacak something şeyler. like a walk, it'll be good to have a loop rather than ping pong because it'll reset the loop for you. Whereas with ping pong, he'll do a walk and then he'll do the walk backwards. Yani eğer mesela bir yürüyüş yapıyorsanız, loop'u alırsanız yürüyüş hep yürümeye devam edecek aslında. Ama eğer ping pong'u alırsanız öne doğru yürüyüp ondan sonra da geriye doğru yürüyecek gibi düşünebilirsiniz. Yeah. Also, there's some small useful tools in the corner here. I took a screenshot of them, but when I'll upload everything, I'll throw them in there as well. Şimdi bu köşede de bir takım faydalı aletlerimiz var. So as you can see here, this first one is your rotation. Bu döndürme aleti. Canvas döndürüyor. And there is a shortcut to reset, but I never remember. So you can always go into view and then shift home, reset the canvas. View'dan reset'e basarsanız en baştaki noktaya da çevirebilirsiniz. Canvas'ı hani diyelim ki çok döndürdünüz ve tekrar düzgün bir şekilde oturtamadınız. Oradan bakabilirsiniz. And then the next one is it's like your space in your different software to move around. This is going to be how you move around the canvas again. Did you say something about another software? Yeah, so like in other softwares, you can usually use space to grapple. But here, like if you use it, it just plays instead. I see. Okay. So o ikinci şeyi onun yanındaki tuşu kullanarak da hani etrafta sağa sola çekebilirsiniz canvas'ınızı. And then these two black arrows, I zoom in and out. Bu siyah küçük oklar da yakınlaştırma ve uzaklaştırma için. And the plus and minus, I like that too. Artı ve eksi de aynı işe yarıyor. Transition, if you want. Ama siyah beyazda siyah oklarla daha kolay. So this here is on your right hand side. These are the managing instances, which means just managing your frames on the timeline. Şimdi bu sağdakiler de sahnelerinizi timeline'da yönetmenizi sağlayan şeyler. So your exposure here, this is how long your frame is holding. Mesela bu exposure bir sahnenin ne kadar kaldı, ne kadar timeline'da kaç vuruş boyunca kaldı. Yeah, so if it's like 1, it'll be 1. If it's 2, it'll be the frame will hold for 2. Mesela seconds. 2 olduğu zaman hani şu üzerine 6 yazan frame şu an 2 vuruşa uzattı. And and 3 it'll hold for 3, and then 4 will hold for 4. And then the end, this one is if you want more. If you say, oh, this needs to be for 20 frames long, that's when you just put it in and it'll instantly do that. Evet, yani 1, 2, 3, 4 zaten çok açık ama eğer spesifik daha büyük bir sayıya ihtiyacınız varsa, mesela 20 boyunca durmasını istiyorum ben bu sahnenin diyorsanız, o zaman bu n'e tıklayıp sayınızı giriyorsunuz galiba.
And then managing your instances. So the instance is the frame here. Her sahne bir instance. Tamam. Okay. So yeah. So these first two is to add or take away a single frame. Bu eksi 1 artı 1 de ya bir sahne ekleyip bir sahne çıkarmanızı sağlıyor. So whenever you have the frame selected, if you press the +1, it will make a new frame. Okay. Bir sahne seçiliyken mesela o artı 1'e bastığınız anda yanında yeni bir boş bir sahne açar. And then the -1, it will delete it and take you to the last frame you have. Evet, eksi 1'e basarsanız da o sahne silinir ve daha önce olduğu sahneye dönersiniz. And then the n is again same as this. It asks you how many frames you want. If you want. N'ye basarsanız da kaç sahne eklemek istiyorsanız o sayıyı giriyorsunuz. So if you press it, it will say how many instance count and say I want 10. Say okay, and it makes you 10 fresh empty frames. Mesela 10 yazdı, 10 tane yeni sahne geldi. I haven't really used any of these. Açıkçası geri kalanları pek kullanmıyorum. But like on the side, if you see, you have your navigator, so you can, again, if you mouse over it, Evet, you can move around. Navigator'da işte hani biraz hareket edebilirsiniz. O mouse'unuz nereye giderse oraya gider canvas. I think the layer is just moving around layers, but you can just do that in the corner because you can create layers here. Bu sağdaki layer yazan yeri layer'ları kontrol etmek için de kullanabilirsiniz ama buna pek gerek yok çünkü aslında bunu soldaki şeyden de yapabilirsiniz. Bu layer'ların olduğu yerden de oynatabilirsiniz. And then you have your tool presets. So you'll have more basically different styled brushes if you have a specific style you want to go for. Bu tool preset denilen yerde bambaşka fırçalar seçebilirsiniz. Yani işte sulu boya, işte ne bileyim akrilik, pastel, o gibi tercihleriniz varsa onlardan seçebilirsiniz. And then there's also a sketch panel which you can use. So if you draw just in the red one, I think it should be so that if you erase, it will only erase like just that color. So it's easy if you're like overlaying them in different brushes. Şimdi şöyle dedi, sketch yaparken bunları kullanabilirsiniz ve sanırım şöyle bir şey vardı. Mesela kırmızı olanı seçtiniz. Kırmızı şeyle çizdiniz. Sonra kırmızı silgiyi seçtiniz. O sadece o kırmızı çizdiğiniz yeri silecek. Yani o yüzden üst üste bir şeyler çizerken kullanması faydalı olabilir. That's what it's supposed to do. I don't know how it yani works. O şekilde yapması lazım. Tam olarak o şekilde yapıyor mu ondan çok emin olamıyorum ama ben kullanmadığım için. I have a different version of TV Painter on my different computer and it's just 2 colors rather than so many. But I think it works. Like you just have to make sure the presets are. Ben bilgisayarımda farklı bir TV Paint kullanıyorum. Onda mesela sadece 2 renk var. Ama onda işe yarıyor. But and this is like a side note because like that's all you need to know with TV Paint. If you sorry. Yeah, so if you import any like footage, or if you press enter and all your frames go on ones, and if you have like animation on twos, you can go to image, exposure, and then recompute exposure. So if for some reason our animation go to all on ones, we go to image exposure. Yeah, so so like for example, if I have let me make a couple of frames, set them to 2, and then I'll make small drawings. I don't know.
and then sometimes you can't press enter to shift something, but like you press enter and it does this. So it put everything on twos. So to save you time from deleting every other one, you just select all of them, go to image, exposure, or hold on. Yeah, exposure, and then recompute. Okay. And then it should. Are you supposed to maybe pick twos in set exposure? Because you haven't selected it. Maybe. In the right panel. Repeat images. No, because usually like. But don't you have to pick twos before you recompute? No? No, because I mean you can make everything on twos. Okay. But then that's the theory. Like it should, because now you have two frames on twos. But usually like it works. Like you have to, it recomputes. Okay. Or maybe it's recompute with threshold. Let me check again. But it's definitely one of these two. See, it's not, it's trying to set me up today. It's okay. But it usually works, like especially like if you import any footage. Şimdi şöyle bir şey dedi. Bazen dedi mesela her şeyi ikiliklerde yani şeyi seçersiniz. Hepsi 2 vuruş olsun seçersiniz ama ya da özellikle diyelim ki şey attınız. Başka bir görüntüyü yani programda açtınız. Şöyle bir şey oluyor. Enter'a bastığınız zaman o 2 vuruşlar bir anda tek vuruşa dönebilir. Kazara alıyor. O zaman bütün o frame'leri seçip şu aşağıdaki timeline'dan image'dan exposure'dan da recompute exposure dediğiniz zaman tekrar onları ikiliye alır dedi. Ama burada denedi ve olmadı. O yüzden bunu böyle küçük bir soru işaretiyle bırakıyoruz şimdilik. Eğer başka bir şey olduğunu hatırlarsa bunu tekrar soracak. Okay. Also, like to make new layers, you go to new, and then animation layer and background layer are two different things. So yeni layer'ı yapmak için şuradaki new'e tıklıyorsunuz. Orada animasyon ve background layer opsiyonları var. Is this background? Yeah, so the background will be all yellow. Background'da sarı oluyor. And it will call itself background, and then you don't have to stretch out the frame because it will hold the whole image. Okay. Bunu mesela uzatmak zorunda değilsiniz çünkü bu şeyi oradaki resmi, bu sahnedeki resmi background olduğu için zaten tutuyor bütün animasyon boyunca. Yeah, and also this, because I forgot to talk about it. Come on. Okay, the 100. This is your opacity. Şurada %100 yazan yere tıklayıp çekerseniz şeffaflığını artırıp azaltabilirsiniz. Görünürlüğü ama. So you can like lower the opacity if it's just like your reference or anything like that. Mesela buraya bir referans kopya yapıştırdınız. Hani onu kullanmak için de mesela üstünden geçeceksiniz. Yeah. Onu also şeffaflaştırıp o şekilde kullanırsınız. I'll quickly just show there is like a secret notes layer. Bir de burada gizli bir notlar layer'ı var. So here you go. İşte burada. So you can say mark off at certain frames where this is about to happen. So like he jumps at this layer. So this is like to keep your workspace, the canvas space empty. So you have these little notes. So you can say, or if you're lip syncing, you can write off like what letter is going.
Ya buraya basitçe o sahnede ne olduğu ile ilgili ufak tefek notlarınızı alabilirsiniz. Yani Canvas'ın üzerine almaktan sonra buraya alıp hani Canvas'ı temiz tutabilirsiniz. İşte bu sahnede şu oluyor, bu oluyor, şunu unutma falan gibi şeyler için. And the end where you have the load sound, you can upload sound, and it will show as a wavelength above the timeline, so you can see like the spikes and drops. Load sound'a basarsanız ses eklemenizi sağlar. Eklediğiniz ses bu load sound'un yanındaki o şeyde gözükecek dalga biçiminde. And that's it really, you know, like aslında you'll bu kadar. figure out as you go along sometimes, just digging through the software, like what's going on. Bir kısmı kendiniz keşfetmeniz gerekecek tabii ki, yani her zaman öyledir software'de, ama hani basitçe bunlar aslında. Yeah, it's pretty forgiving. So even if you make mistakes, you have a lot of undos. So you know, it's not that bad. Yani hata yapsanız bile hep geri alabilirsiniz. Öyle bir şansınız var. İşte bence bundan sonra soruları alalım. Hani anlamadığınız ya da spesifik olarak sormak istediğiniz, açıklamasını istediğiniz bir şeyler varsa onları açıklasın. Kaydetme özelliklerinden bahsedebilir mi acaba? Kaydederken nasıl kaydediyoruz? Patryja, there are some questions about saving. Saving. Wait. Kaydetme derken dosyayı kaybetme anlamında mı, yoksa görüntüyü yani çalışmayı tamamen kaydederken bir sürü özellik çıkıyor. Bilmiyoruz da, o yüzden onları bilelim diye. Yes, when you're saving, it asks for a lot of questions, you know, like properties and so on. Like, can you go over them? So if you go to File, you can save the project as. So if you're making a new file, you know, it will save it as, I'll rename it, and then that's saved. But if you want to export, so if you want to have like your animation that opens without TV Paint, then... Şimdi save as deyip hepsini kaydedebilirsiniz yaptığınız şeyin kendi asıl formatında, ama yani sergilenecek bir formatta kaydetmek istiyorsanız biraz farklı. Because is it this that it's asking? So in browse, this is where it will go. Browse kısmı nereye kaydedeceği. So you can change it. So if you go to browse, you can just save to desktop, or you know, wherever you need to. Oraya gidip kaydetmek istediğiniz dosyayı seçersiniz. And then here you can say a single image. So say you just like frame 2, so you can select frame 2 on the bottom. Single image'ı seçerseniz sadece tek bir sahneyi şey yaparsınız, tek bir resim. It will show you which frame it is. And then your format, you usually will need maybe a JPEG, MOV. PNG is good. PNG is the best sort of quality image you can save. Yani tek resim yapıyorsanız JPEG, MOV ya da PNG kullanmanızı tavsiye ederim. PNG genelde en iyi kalitesidir. You can save it as a PSD. So if you have Photoshop, you can save it as... Photoshop'ta oynayacaksanız PSD, Photoshop uzantısı olarak kaydedin. It will reopen it. So the mode, usually keep it as it is. The RGB is okay. RGB okay. Mod olarak onu değiştirmeye gerek yok. So yeah, but yeah, like if you're saving a single image, is, you know, PNG is and JPEG is the image format. MOV is basically QuickTime, and I think AVI is another one. So, and then your conversion, you can say you can convert it, but the files are not that big, so you don't need to. And here it will just say if the size matches or if you want to make it smaller. Şimdi şöyle, animasyon yapacaksanız Converter'ı kullanabilirsiniz. Şu an gerek yok çünkü aslında çok büyük dosyalar değil bunlar. Çoğu zaman da gerek duymayacaksınız çok büyük bir şey render etmeye çalışmadığınız sürece. So for example, here I have the width, the size of my file is
twice as big. So say if you actually want to keep it within the traditional 1920 by 1080, you can change it here and it will automatically, resize it. Şimdi mesela o convert to custom yazıyor ya, orada onun dosyasının genişliği ve boyu oldukça büyük fark ettiyseniz, ama bunu klasik standart format boyuna çevirebiliyor 1920 ve 1080 olarak onları seçerse. Frame rate you want to keep the same, and then the pixel aspect ratio and field is best to keep it one or square as it's called, and field the progressive, because I think that's like the best exporting format, and it will keep the file as like the proper shape, and it's yani not, frame rate, pixel aspect ve field'ı değiştirmemenizi tavsiye ederim. So you can see if you go into pixel aspect ratio, you can change it, but yeah, it's usually kept, but these parameters is usually kept square. Yani bunlar genelde bu şekilde kullanılır. Bu pixel aspect ratio'ya tıkladığınızda square opsiyon çıkıyor. Square'ı seçin. And then it asks if you want to keep the background. So if you just have just a character and you'll be pasting it over a painted background, you can untick it and it will just export without it. Eğer background orada background'ın yanına tik atarsanız background'la beraber yapacak. Render edecek. Ama background tikini kaldırırsanız, mesela sadece karakter animasyonu yaptınız diyelim, background'sız olarak but if you're doing it without, you have to go back and go to RBGA and leave the alpha as it is, because I think you can't change it. Eğer ki background'sız kaydediyorsanız modda RGBA'yı seçin. Alpha'da premalt. O zaten kendisi otomatik oluyor. So as long as you get this checkered background, it will be just the image with nothing. Arka planınız bu şekilde kareli ise sadece yani hiçbir background'ınız olmadığı anlamına geliyor bu. And for these, usually, you don't need to export notes, and always keep the correct aspect and stretch the frame rate. That's fine. Correct aspect ratio ile stretch the frame rate hep tikli olsun. Notları mesela yapmanıza gerek yok. O yüzden onun yanında tike gerek yok. And then here with the mark in and mark out, this is if you have like a lot of frames and say you just need to export like a chunk. Say like, I just need to show my director these frames. So you can say either write in, so like say 2. And then mark out at 5, or you can use just a button. So if you say, okay, this, mark in, and it will change the frame number, and then for mark out, say we want to mark out at 4, you press. Şimdi şöyle diyelim ki bir animasyonunuz var ama tamamını export etmek istemiyorsunuz. Sadece belli bir kısmını istiyorsunuz. O zaman mark in ve mark out'a başlamasını ve bitmesini istediğiniz frame'in sayısını yazıyorsunuz. Mesela işte 1. frame'den başlasın, 8. frame'e kadar export etsin. Sadece o aralık bu şekilde kaydoluyor görüntü olarak. Yeah, and then you just export. Sonra export'a tıklıyorsunuz ve it pretty much exports pretty quickly, and it should be where you saved it. Ve ilk başta kaydetmek için seçtiğiniz dosyada kayıtlı olacak. So, I don't know, does that make sense, or do you want me to go over anything else in here? Bunu anlayabildiniz mi? Başka bu konuyla ilgili, kaydetmekle ilgili sorusu olan var mı? Başka sorusu olan var mı? Kaydetmek hariç başka konularla ilgili. Öykücüğüm, benim için sorar mısın? Benim kalemim hep gri yazıyor. Ben siyaha dönüştüremiyorum onu. Siyaha tıkladığım halde. Yani nerede hata yapıyorum? Bir sorar mısın? Patryja, there is a question. So, why, like, çok özür dilerim. Az önce kim konuştu?
Serap abla. Tamam. So Serap is asking, when she's using her pen, even though she picked the color black, it's always in gray and she doesn't know how to change the color. Like it doesn't work when she picks black. So usually if you check the color panel, it should, you know. Serap, soldaki şu an here. gösterdiği color panel kısmına tıklayınca da mı olmuyor? Evet, olmuyor. İşte ben kalemi tıklıyorum, onu yapıyorum. Ama çok ilginç şekilde gri yazıyor. Gerçekten nerede hani bir daha color panel kısmı siyah ama. Evet, siyah tıklıyorum. Sonra oradan kalemi seçiyorum ama gri oluyor. Önce kalemi seçip ondan sonra oraya tıklamayı dener misin? Tamam, bir de öyle deneyeyim. Tamam canım, sağ ol. Düşük ayarlamış olabilirsiniz yanlışlıkla bir de. Neyi ayarlamış? Şurada opacity yazıyor 3. sırada. Onun %100'e geç. %100 olduğuna emin olun. Tamam hocam, sağ ol. Teşekkür ederim. Okay, Serap is gonna try to like check the opacity. Yeah, definitely do that. Because I don't know if it's on black, then it should be. Okay. Ben bir şey sormak istiyorum. Şu yukarıdaki, bu arada merhaba herkese. Yukarıda project, clip, layer, image vesaire gibi kısımlar var. Oraları da açıklayacak mı? Özge ben bu arada. Can you maybe quickly go over the menu items? Like, Yeah, so here you can select new project, open, close it. So it'll close what you have. So on new project, it will ask what sort of sizing you want. So this is the canvas size. So usually you keep it on 1920 by 1080. And then your frame rate, you can keep it at 24 or 25. File'a tıklayıp yeni proje, new project'e bastığınız zaman yeni bir proje açarsınız. Bu yeni projenin ayarları ilk başta karşınıza çıkacak. Değiştirmenize gerek yok. And then always, you know, usually keep the aspect ratio to square and fill to progressive. And then that's your new project. I think maybe it's more like because it's quite obvious what file does. Yeah. But maybe like the other ones. So like here you have your, you know, undo. I haven't used bookmarks or set these. But like in project, you can duplicate it, or if you have one already open and you need to change, like, oh no, I made the frame size too small. You can modify it, so you can quickly change it, and it will make you a new project. Project kısmına tıklayıp mesela Duplicate'i seçip ayarlarıyla oynayıp yeni bir proje açabilirsiniz. So yeah, and you'll end up with a new one, and it will have like in brackets conversion. So you have your original one and then the changed one. Yani mesela bu şekilde hem orijinali hem de değiştirilmiş olduğunuz versiyon olur elinizde. I haven't really used any of these, and then go to it will change, but you can do that just with clicking on tabs. Again, I haven't really used the new clips. You don't really need that. These are the things we can do, I guess, using the except the image layer, maybe. No. The image, so you can cut and copy and paste. It has a weird way, so if you try and cut, it will take away the whole frame instead of cutting just like the selected image. You have to be careful with that. Şimdi mesela buradaki image bölümünde cut image, copy image seçenekleri var. Bir şeyleri kesip kopyalamak için onu kullanacaksanız dikkatli olun. Çünkü o zaman bütün yani sahnedeki bir resmin bir parçasını değil, bütün frame'i, bütün sahneyi kesip kopyalıyor. O yüzden çok kullanışlı değil. Ben bu yukarıdakileri o yüzden kullanmıyorum. So you can modify them as well, so you can flip. Çevirmek için kullanabilirsiniz. Mesela modify'e tıklayıp and then you yatay ya da dikey olarak çevirebilirsiniz. But usually, you know, you don't really go
you know, like I'll go to previous Yani bunları instance. kullanmak pek mantıklı değil çünkü bunlar zaten timeline'dan yönetebildiğiniz şeyler biraz uzatır açıkçası işinizi. Yani mesela A bir lot of sonraki this kareye is gitmek, bir önceki just kareye gitmek gibi şeyler. how you use it anyway, because you're already in a timeline, you're already moving. It's just, yeah, the exposure is the recomputing exposure is like the only thing I use from here. And you can add effects as well. So like in Effects Photoshop. ekleyebilirsiniz mesela. So if it needs some blurs or, you know, transitions, but usually you don't really use it for that. You'd use like After Effects, like in compositing, you'll do the effects like that. Yani efektler genelde son layer'lardan biri, son animasyonun üzerinde son eklenen şeylerden biri ve onu genelde burada da yapmayız. After Effects kullanıyoruz efekt eklemek için. And then you have your view, so you can zoom in and out. Yaklaş, uzaklaş. You can rotate. Canvas çevir. Just to reset my rotation because remember the shortcut for it. Yeah, and you can flip. Canvas'ı sağa ya da sola çevirmek için de You can go into kullanabilirsiniz. full screen as well. Tam ekran yapmak için kullanabilirsiniz. And then windows, this is basically what you can see on the sides. So if it's Şimdi big, Windows, it will show. Şu yanda çıkan pencereler var ya işte rengin, aletlerin falan olduğu. Hangi aletlerin gözüktüğünü, hangi pencerelerin gözüktüğünü belirleyen kısım. Yanında tik işareti varsa o şey görünür durumda şu an sizin çalışma alanınızda. So if you say switch them off by mistake, or you know, yanlışlıkla mesela kapattınız o pencereyi, hemen Windows'a tıklayıp yanına bir check atarak tekrar gözükmesini sağlayabilirsiniz. To show them, and then yeah, you can in animation if you can't get your light table, you can always go here to switch it on. Ya da mesela light table'ı açamadınız, yine buradan animasyon kısmından light table'ı tıklayarak açabilirsiniz. You have this stopwatch. Again, I haven't really used like any of these because you just really draw and animate. Bunları yine ben pek kullanmadım. Pek gerek duymuyorum. But I guess you can switch on like gradient, and if you're using maybe two pens or like one pen, like with the gradient we had in tools. But again, it's not really used that much. Yani gradient belki kullanabilirsiniz ama pek kullanılmıyor genelde. This is what we'll show you. So the menu was this. So if you don't want to see it, you can hide it. Mesela burada notları seçerseniz notlar gizli olan yer açıkça gözüküyor. Ama seçmezseniz kapanır tekrar. And then you can get plugins, I suppose. I haven't really. Okay, I don't think we are gonna get plugins. Honestly, that's not gonna. Yeah. You know, you can do custom panels. So if you need anything, again, this is I think on the right-hand side. So if anything switches off, you can go here. Burada yine bir şey yanlışlıkla kapatırsanız custom panels'dan işaretleyip açabilirsiniz. Bu sağdaki paneller oluyor bu genelde. And this is just a quick way to make a new project. Bu artı sayfa üzerine basarsanız çok hızlı bir şekilde yeni bir proje açarsınız. This is to open, to save. İkincisi aç, undo and redo. Kaydet. Bu oklarda geri al ya da ileri al hareketlere. I haven't used these. They're just şu an gösterdiğim mouse üzerinde durduğu şeyleri hiç kullanmadım. But a lot of it is connected, so it just I imagine this is just this as well. Ama muhtemelen bunlar yani bu ana menüdeki şeylerin aynısı. Onlar için kısa yollar sadece. So how is it? I know it's a lot to take in. Sometimes you just have to sit down and check everything yourself, you know. Yani çok olduğunu biliyorum bazen ama bu şey yapmanın tek yolu hakikaten oturup böyle tek tek üzerinden geçip biraz anlamaya çalışarak bakmak. Başka sorusu olan var mı? Nasıl? Hani anlayabildiniz mi programı? Benim var Öykü. Esra ben. Şeyi soracağım. Ya mesela bir layer'daki görseli kopyalayıp başka bir layer'a yapıştırabiliyor muyuz? Okay, Esra wants to know how do you copy and paste an image on one layer to the other layer?
Okay, so Okay, just a second. Esra, Yeah. farklı bir layer'a mı, farklı bir frame'e mi bu Farklı arada? bir layer'a. Tamam. Okay, yeah, on a different layer. So if it's a whole image, you can copy a whole frame. So if you click on it and it goes sort of green, you can, I think, Control C. Let's see. And then make sure you're on the layer. And Control V. Okay. And then you'll paste the whole thing. Şimdi eğer bütün resmi mesela kopyalamak istiyorsanız o zaman yapabileceğiniz en basit şey şu aşağıdaki timeline'dan şeyi seçin, sahneyi seçin, Ctrl C'ye basın, yeni layer'ı açıp yeni layer'ı seçip Ctrl V yaptığın zaman o frame'i tamamen kopyalıyor, o sahneyi. Can you also show maybe one specific image? Yeah, so this is for a whole frame. If you wanted to say this squiggle, you use the select tool and you could probably copy the image and then Paste image. Okay. paste it. Yeah. Yani eğer küçük bir ya da farklı bir şeyi, görseli, sayfadaki sadece bir görseli almak istiyorsan Select Tool'a basıyorsun. Üzerinde S işareti olan. Seçiyorsun image'i. Orada şey yaptı. Image menüsünden copy'yi seçtim. Bunu yapmana gerek yok. Yine Ctrl C yapıp sonra Layer'a gidip Ctrl V yaparsan bu şekilde olur. Yeah, because Teşekkürler. Bir şey daha soracağım. Ya hizalama çizgisi ya da cetvel var mı burada? Is there something like a ruler? You can use this line tool. So Or a grid maybe? No? Ha, gridler. Evet, tamam. I haven't seen a grid because this, I don't know what that is. I haven't used that ever. But you can just use this and make the grid yourself. Okay. So Tamam. G'ye basınca Yani galiba çıkıyor yokmuş. aslında. Okay, somebody Var, just size çıkıyor. said if you press G, the grid appears. well, there you go. Tamam, It doesn't teşekkür appear for me. ederim. Thank you, Patryja. No worries. Ve geçmiş olsun. Nasıl deniyordu? And get well soon. She's saying get well soon, Patryja. Thank you. I'm sorry, I sound like No, really actually funny. you sound quite normal. Like we don't hear okay. it. It's because you have an ear infection probably. You hear yourself differently. Yeah, my mom thinks I sound stuffy, but I'm just like, I don't know. Yeah, maybe it's just I'll play along. Okay. Okay, how is that? Do you want me to jump into animation? Okay, just a sec. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Çünkü animasyon kısmına geçmeyi düşünüyor şimdi. Bütün TV Paint sorularımızı isterseniz aradan çıkaralım. Benim de bir sorum var aslında biraz spesifik. Öykü şu an ekranımı görebiliyor musun? Senin ekranını göremiyorum. Bir saniye şey yapayım. Çünkü göstermem gerekiyor. Kim konuşuyor? Şeyma. Şeyma bir saniye. Tamam gördüm. Seni görüyorum. Şimdi beni mi görüyorsun? Evet ekranını görmüyorum. Okay. Şimdi ben biraz fazla karıştırdım. O yüzden seçtiğim bütün şeyleri böyle sırasıyla kendi kendine yapıyor. Yani birini seçemiyorum. Görebiliyorsun değil mi şu an? Okay. Dur bir Şeyma. Patryja, can you look at Şeyma's visuals? Oh, It's like SEY. So her problem is she says she played around too much and now when she uses the pen it automatically goes through each different effects. Oh. Like can you show Şeyma bir daha yapar mısın? So is it just the pen tool that she's using? Şu an sen kalem mi kullanıyorsun? Evet. Kalem aletini mi kullanıyorsun? I guess yes. Because you can just reset it. So at the bottom it will reset. Tamam. Şimdi bak altta reset yazıyor. Görüyor musun? Şeyde az önce açtığın orada reset var bak solda. Ona bir tıkla. So it will clear it. It will make it the base. Şu an en high temel haline dönmüş durumda. Sen muhtemelen şu an sil şeyini kullanıyorsun Şeyma. Bir saniye. Şimdi resetledim burada. Şimdi kalemi seç herhangi istersen. bir kalemi seçtim. Ama yine farklı. Patryja, are you seeing this? Yes, that's interesting.
Which pen tool are you using? Is it? I think she picked the mechanical pen this time. Şeyma hangi kalemi seçtin? Buradan herhangi birini seçtim yani. Ama hepsi de aynı şey yapıyor değil mi? Evet, aynı It şey doesn't yapıyor. matter which one she picks. They all behave the same way. Resetting should work for them. I'm not sure how. You just have to make sure you're resetting on the correct one. So if it's like your pen, you reset on the pen. Şeyma, Because each bütün tool has hepsini, different, bütün tool'larını resetle. Yani Yani mesela hepsini seç, her aleti tek tek seç, hepsi için reset'e bas. okey. Bayağı karıştırdım ben çünkü hepsini elledim bayağı. Büyük ihtimal o yüzden böyle bir şey oldu. Yani en kötü bunu hani Patryja çözemezse Google'dan araştırıp hani o şekilde Bu şekilde de yapabilirim. Ya, programı tamamen kapatıp açtığınızda Yine da olmadı ama ben bunu araştırayım. Is it still? Yok, kapatıp açmada da olmuyor. You can also check like this on each tool. You can select like you can open like this drop down and you have different. How do you open the scroll down? Just click on the corner? Yes, so you can click on this arrow and you can maybe select color because maybe it's just some effect you added to it. Tamam Şeyma. Bak şu an bir menü açtı görüyor musun? Bu bir ok olması lazım. O oka tıklayınca bir menü açılıyor. Şu an onunki color'da. Sen belki bir efekt seçmiş olabilirsin. Onu bir kontrol et istersen. Tamam, ben buna yine olması lazım. Ben buna yine sonra da bakacağım. Çok zamanınızı almayayım. Bir sorum daha var bir de. Genelde Raw Animator'da çalışıyorum ben ama layer farklı sketchbook'ta layer eklemek istersem TV Paint'e nasıl ekleyeceğim? Farklı sketchbook'ta mı? Mesela sketchbook'ta çalıştım. Sketchbook ne? Herhangi bir çizim programında çalıştım. Tamam. Onu buraya aktarmak istiyorum. Layer. Okay. Nasıl aktaracağım? Layer. Okay, so the question is, if she worked on a different program and made some sketches and she wants to put them in TV Paint in different layers. Yes. So Can you she can do that? import. Yes. So Okay. and then you'll have it on a, say you import footage. So you'll have, say, it on a background layer, and then you can put your own things on top of it. How do you import? Through open? If you go to file and then usually, open import, and then say, I'm going to import this footage. So it's a film footage, for example. So I have to just say yes. It'll take a bit. But if she does it like this, it's not going to come in different layers, right? It's going to come it's going to come separately. It's going to come in one. Oh, okay. Unless it's a TV Paint file, then yeah. Şimdi şey var şöyle, eğer TV Paint'te yapmadıysan, başka bir programda yaptıysan ve TV Paint dosyası değilse dosya, farklı bir layer halinde, farklı layer'lar halinde gelmez. Yani tek bir dosya olarak kaydettirsen tek bir dosya olarak açılır. Ama nasıl açılacağını anladın mı? File, Open'a basıp dosyayı seçiyorsun. Onun için şöyle bir şey yapabilirsin. Şeyleri farklı kaydet. Her layer'ını farklı dosya olarak kaydet. O zaman her layer farklı dosya olarak yüklersin. Problem olmaz. Anladım. Teşekkür ederim. Okay. Başka sorusu olan arkadaşlar? Just gonna try and crash software so it's not importing. It's okay. I think we got it figured out now. Yeah. Okay, so I can quickly show some the takes. Maybe we can start going about it, and then if we don't finish, we can finish off next week, and then also maybe try on another animation subject.
Okay, let me just ask if anyone has another question. Ya arkadaşlar şimdi hemen ufak bir başka konuya geçmek istiyor animasyonla ilgili. O yüzden hani hala sorusu olan varsa mesela Serap sen düzeltebildin mi? Kalemin griliğini. Şimdi ben internetim orada çekmiyor. Şimdi birazdan gideceğim. Yapacağım. Tamam. Şu şeyi merak ettim. Düzelmeyi onu izliyordum. Haber vereceğim size. Tamam. Ya Başka TV Paint sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok galiba. Chat'te soru vardı aslında. Chat'te. Chat'te. Sahar. Seher. Is Seher there? Okay, somebody wrote in the chat, but I think it has been a while ago. I don't know if they're still here, but they were asking about the pressure. Yeah, so the pressure on your brushes, so you can, this is like the power thing, so you can say, so it's constant, so you will have a pretty like decent thick line for it, but if you select pressure, it's gonna be more watery, so like the lighter it is, it will be light, and if you press it hard, it will be hard. But if you want, so it's somewhat light all the time, you can just lower the power for it. And it will still be, say, the thick line you want, but lighter colored. Bu soruyu Seher sormuş. Thank you. Okay. Oh yeah. Thank you. So yeah, so you gotta make sure that's on 100 if you're lining, or you know, if you want to have just a thick color. Bu renkleri ya da mesela çizginin ne kadar güçlü olduğunu yine bu pressure ayarından yapabiliyoruz ya da power ayarından. Azaltırsanız daha ince bir çizgi oluyor, arttırırsanız daha kalın ya da daha güçlü, stabil bir çizgi olacak. Yine pressure ya da constant opsiyonlarını seçerek uyguladığınız baskının fark yaratıp yaratmadığını da değiştirebilirsiniz. Okay, I think we're done. Yeah. I mean, if any more questions pop up, we can always, you know, as we're working like next week as well. Like, yani eğer bundan sonra bir sorunuz olursa önemli değil. Önümüzdeki hafta da, ondan sonraki hafta da. Yani sorunuz oldukça siz sorun. Yine TV Paint ile ilgili sorularınızı cevaplarım. Yeah, and I'll try and get the screenshots that I did and just have little notes around them and have them put up on Google Drive. Okay, screenshotları da koyacağım Google Drive'a ufak tefek notlarla beraber. Yeah, because I know like it's a lot and sometimes you might forget like, oh, where was this? And you'll have like easy access to that. Thank you. Yeah, no worries. Let me just scoot myself. Okay, just one more question. Do you always use, I mean, you probably always, I use something else, a different software. Have you ever used OpenToons? Yes, I've tried using it, but I couldn't understand how to do it because I think it's more for like scanned animation. Okay. Have you used it, or do you? Yeah, I've been using it. It's fine. I was just wondering. Okay, let's go on. There is another version that's Harmony. No, Harmony is too expensive. There's another one I found that I've linked it in Google Drive, and it's for free too. And it's basing off. Do you mean the Morena project? I think that's the one, right? Because it's open source. I use one of those too. Yeah, I think so. It might be different. Yeah, never mind. It's okay. But I'm going to check out the Google Drive files. Yeah. Okay. But it's using OpenToons, and it's almost very close to looking like TV Paint. So it's got the same kind of interface. Patryja, it would be great if you could list all the programs that we can use. Yeah, I did do like a Google Doc. So I've listed all the free software. So that's all those
like free drawing software and free animating software that I could find. Great. So I added like little notes about them, like just like a single line of like, oh, this is like TV Paint, or it's free, and you know. I just found it. Şöyle arkadaşlar, dedik ki Google Drive'da bir dosya eklemiş Patryja. Orada bütün bedava animasyon programları var. Onlarla ilgili fikirlerini de eklemiş. Okay. So yeah, I tried to find like all the free and open source ones. I think like there is like Clip Studio Paint, which sometimes is for like $20, but that's like on sale like twice a year. But you know, they also have a free trial for like 6 months. Yeah. Okay, so I'll quickly run through takes and accents. If we don't finish today, don't worry, we'll carry on next week. Bunu muhtemelen bugün bitirebileceğiz. Önemli değil. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Şimdi aksanlar diye bir şey. So this is for when you have anticipation. It's as you can see here, we have a man looking, and then he's anticipating to accent the shock, and then settles into. It's the kind of very early like 40s cartoons where it's just like, huh? Before it's the what you get the kind of up and down of the body. You have like a very energetic reactions, if I could say that. Okay. Şöyle arkadaşlar galiba burada mesela bir beklenti yarattınız. Bir hareket olacak, bir sürpriz olacak mesela. Önce bir beklenti var. Bu ikinci karedeki. Ondan sonra o beklentiye gereken hissi tamamlamak için verdiğiniz bir de ekstra hareket var. O iki ekstra hareketin adı aksan. Yani son hareket tam gerçekleşmeden önce harekete olayın anlamını katan hareket anlamında. Yani aslında bu mimik, yani basitçe bütün bedenimizde uyguladığımız mimikler. So it's kind of like giving you a way to like act out very like big surprises, like reactions. Yani büyük reaksiyonların oyunculuğu aslında. Büyük reaksiyonları işte canlandırmanız için gereken şey. So here, this is the same person, but I'll quickly number them. So he goes from 1 to 2. So here you have like he's looking forward a bit. So he goes forward before he goes down. Şimdi burada birincide bir şey görüyor. İkincide ona daha bir dikkatli bakmak için biraz öne doğru kafasını götürüyor. Daha böyle bir yukarı bakıyor. So you have like, as it said, a small anticipation before the big anticipation. Burada küçük bir beklenti yaratıyoruz. Ondan sonra aşağı iniyor. Böyle şöyle eğiliyor. O zaman daha büyük bir beklenti yaratmış oluyoruz. So if he goes down, you'll time the timing. He'll ease into that because he's just going whoa, and then you can ease out before he pops up. Mesela burada aşağı doğru inerken bir easing yaparsınız aşağı inişte, çünkü şöyle gidiyor olacak. Ondan sonra bir anda yine ease out yaparak büyük bir şaşkınlık. He settles into from the shock down. Sonra şoktan yine yani şokla aslında son pozuna, o şok olma haline geçiş yapıyor. So here, okay. I had let me quickly switch my screen share. Okay, so I'll quickly show you. Here you have, let me get a pointer. So here again you have the same sort of, he goes down on 2s, so he goes down, and then you have the shock, and then
the base position. Ha, mesela burada aslında yaptığımız şey The photos these things so I can use it. Yes, I'll upload everything I have, and I upload the last lesson too. I'll see like whether to just send photographs or if you want a presentation. Her şeyi Google Drive'a koyacağım diyor. Whatever works for you is fine. Okay. So. Burada mesela ilk şeyde görebiliyorsunuz. Adam böyle aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, sonra son pozda yerinde hani oturmuş oluyor. Bu aslında yani o şok hissini daha da vurgulamak için yapılan bir hareket. So you can also see the timing on this zamanlamayı da görebiliyorsunuz burada. Altta zamanlama şeyleri var. So like I said, you can time it out so he goes down evenly, or you can ease him in to the 5th position. Mesela eşit bir zamanlamayla da aşağı doğru gidebilir ya da mesela easing yaparsınız. And then he'll go up. So he'll ease out again and then ease in to here. Yani easing ve ease out'ları bu zamanlama çizelgelerinde görüldüğü gibi yapabilirsiniz. So like the reason you really don't want to ease in to the shocked expression is because it's like a big movement. You don't want it to be slow because it will just take away the acting and the energy of it, because it's like you don't react slowly. You want like partially comical timing too. Şimdi burada önemli olan şey şu. Fark ettiyseniz şok işareti olan kısımda yani bu şok işareti olan suratın ne etrafına bakarsanız orada ne ease in ne ease out yapılmış. Buna ease in veya ease out yapmama sebebimiz şu. Bu ani bir tepki, ani bir reaksiyon. Hızlı olması gerekiyor ve komik olması gerekiyor. O yüzden diğerlerine ease in ve ease out yapmamıza rağmen bu kısmı yapmıyoruz. So like you see the timing here, you can set it up so he goes up on ones, so everything is one frame. And then going down on two, so everything is 2 frames. So mesela burada quickly going and then settling slower. Burada timingle, zamanlamayla oynayarak çok şey değiştirebilirsiniz. Mesela bu alttaki örnekte vermiş. Burada yukarı birlerde çıkıyor. Yani her sahne bir vuruş oynuyor. Ama aşağı inişler 2 şekilde. Yani bu da şu demek. Yukarı hızlı çıkıyor, şok oluyor. Sonra yavaşça yerine oturuyor. So this is like when I mentioned that you can mix animating on 2s and on 1s when you want to. Like if the movement calls for it and you're like, okay, it'll be better if he goes up faster, then yes, like definitely mix it up if the timing if it's going to work with what's happening. Yani o yüzden mesela animasyonlarda İşte bu proje 1'lerde, bu proje 2'lerde diye düşünmenize gerek yok. Karıştırıp kullanabilirsiniz. Önemli olan hareketi neyin daha iyi yansıttığı, hangi zamanlamanın daha iyi yansıttığı. Mesela bu harekette işte hızlı kalkış ve yavaş oturuş uyuyor. O zaman öyle yapın. Yani bir kısmını 1'lerde, diğer kısmını 2'lerde. So here is like you get different showcases of timing. So if you want to try out like different ways to time the animation, then definitely go ahead. Here they're doing like the Warner Brothers timing, so he's going down on 2s and then he jumps between the 2 frames. So this is frame 7 and this is frame 8, so you have an extreme change. Bu arada bu şu an gördüğümüz Warner Brothers'ın galiba 40'lardan kalan bir çizgi filmi ve burada mesela çok farklı bir şey yapmışlar. İşte 2'lerde aşağı inmiş, 1'den 7'ye kadar olan yerde ikili vuruşlarla inmiş. Sonra 7'den 8'e zıplıyor. Yani arada hiçbir geçiş yok. Bu çok hızlı bir hareket. Ondan sonra 1'lerde aşağı inmiş. And then the movement downwards from 8 to 14 is on ones, and you can see that they are easing out and easing in to the last frame. So he has a smooth movement to the end.
Burada birler olduğu için 8'den 14'e kadar hem easing out hem easing in yapmışlar. Yani çok akıcı bir hareket var. Yani bayağı tek tek o sahnelerin hepsini çizmişler. So also like when you're breaking down, it's always nice to, you know, maybe change like the head position as well. I have an example here that you can, as he's going up, his head can go to side, and then Ya mesela bunlar da şeyleri de değiştirmeye çalışıyor. Yani bir şey denerken mesela farklı zamanlamalar deneyin. Bir de mesela kafanın hareketini değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin burada yukarı çıkarken kafa şöyle iki yana sallanabilir. Ya bu tarz farklı hareketleri denemeniz iyi olur. So you know you can change, like you can add some basically arcs in between. So as he goes down, his head can go up, like his head from the base position can go down, like in a small arc, and then in a small arc go up. Şu dairesel hareketler prensibini de hani göz önünde bulundurarak mesela işte kafası yukarıdan aşağı giderken şöyle bir daire şeklinde gidebilir. Yine yukarı gelirken şöyle dairesel bir hareketle gelebilir. So you don't really have like full straight, like very, unless you know unless like the character is maybe aggressive, then definitely you will have to do very like powerful movement, and that will be like straight, like if he's pointing. Çok düz hareket etmez karakterler genelde belki çok agresif karakterlerse edebilirler çünkü o düzlük bir agresyon hissi yaratmakta yardımcı oluyor. But otherwise, you know, if it's just a person being shocked, you can't add, you know, they don't have to be like extreme arcs, just a small arc to just give that nice movement to the animation. Ufak bir dairesel hareket bile, yani çok büyük bir daire olmasına gerek yok. Ekleyeceğiniz ufak bir dairesel hareket bile animasyonunuzu çok daha dinamik hale getirir. Yeah, so you can see even like from the side as well, he'll go down, squish into his shoulders, and then drop them. You can, you know, stretch their face, their expression, their hair can go all the way up. You know, and it can wobble if it needs to. Mesela bakın burada stretch and squash genişleme ve esneme prensibini görüyoruz. Bu özellikle 7 ve 8'de adam aşağı iniyor sonra yukarı çıkıyor. Bu yukarı giderken mesela saçları bile fark ettiyseniz yukarı doğru esnemiş durumda. Mesela bu tarz etkiler katmak çok yardımcı olacaktır. Okay. So next thing is soft and hard accents. So sometimes you can animate, like what I told you, sometimes like you can overtake and then come back. So that will be a hard accent, like the way the hand moves, and then it goes over before it settles back in. Şimdi daha önce şundan bahsetmiştim, belki hatırlarsınız. Bir hareket mesela el bir yere gidecek diyelim. A noktasından B noktasına gidecek. Ama B noktasında durmadan önce B noktasının birazcık daha ilerisine geçiyor. Ondan sonra B noktasına geri geliyor. Öyle yaparsak bu şu an mesajı gördüm, Fatih söyleyeceğim. Öyle yaptığımız zaman hard accent dediğimiz şey, yani çok belirgin bir efekt eklemiş oluyoruz. Patryja, I think we are over time. Okay, I don't want to run too much. We can. Okay, so if you want, we'll continue next week with that, and then we'll just animate a lot. Okay. We'll have to make up for it, you guys. Okay. Tamam, yani şimdi bu hafta bitirelim diyor. O zaman önümüzdeki hafta bol bol animasyon yaparız. Hani arayı kapatırız, endişelenmeyin. And if you have like any animation like questions as well, like we can like do them next week too. Yine animasyon sorularınız da mutlaka gelecek hafta sorabilirsiniz. Onlara da yardımcı olmak isterim. Or you know, if you have something to show me, like we can always maybe go through animation as class too, and you know, evaluate our work. Yeah, that would be nice. If you guys feel comfortable, it's like I don't want to, you know. Patryja, Patryja, can we have your ID on social media to send you? Sure. So I put my email
address in the Google Docs, in the Google Drive. There's like just a separate document with my email. So if you want to email me, even just to say, oh, I put in some animation, can you check out? And I'll have a look, and I can email you back like, oh, this is looking good, and maybe add timing to this. Thank you so much. No worries. I'm happy to do that. If it's just literally, hey, can you have a look and tell me if I did Bu arada okay. şu an Türkçe'de söylüyor, ben unuttum bir an. Yani eğer bana göstermek istediğiniz bir animasyon varsa bana her zaman mail atabilirsiniz. Hani buna bir bakar mısın diyebilirsiniz. Hani hep yorum yapabilirim. Animasyonlarınızı lütfen bana gösterin. Yeah, I can add my Instagram tag as well. So if you want, if it's easier for you to message me through Instagram, then definitely. I haven't uploaded that for a while, but I am on it. And Instagram'da paylaşacağım dedi. Okay, we'll follow you. Looking for artists always. So yeah, even if you write in that Google Doc, just I'll find it. You just throw in anything. Okay. So before you leave, I wanted to teach you how to say get well soon in Turkish. Okay. Oh, thank you. Okay, so that would be geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yeah. Oh, nice. I like that. I hope you'll get well soon. And thank you. Thank you so much. I should be. Thank you so much. Can you make Fatih host? Yes. Where is he? I found him. Okay. Here you go. Thank you so much, No worries. Patryja. Thank you. Sorry, we overrun with the TV Paint tutorial, but no, it's okay. It was really good. to be done. Okay. Well, bye. Bye. Thank you. Bye. Evet, vaktimizi 13 dakika geçtik. Hemen bir mola verelim. 45 geçe tekrar eğitimde buluşmak üzere.